Bu bir Ford Mustang V8 motoru. Bu otomobil motorunun çalışması nelere bağlı? Öncelikle bu motoru üretmek için insanlığın bilgi birikimi gerekiyor. İlk motorun icadından bu yana her yıl geliştiriliyor. İlk üretiminden bu yana üzerinde yüzlerce mühendisin emeği var. Silindirler, pistonlar, sübaplar, bujiler, krank mili, yakıt enjektörleri, böyle birçok parça. Bu parçaların monte edilmesi lazım. Çalışması için benzin lazım. Hepsi tamam olunca çalışıyor. Enerji üretiyor. Bu parçalar fevkalade hassas ölçülerde imal ediliyor. Bujilerin çapı 2 mm geniş olsa veya elektrot aralığı az değilse motor çalışmaz. Şu parça 1 mm büyük olsa olmaz. Benzin değil de mazot koysam yine çalışmaz. Yeryüzünde toplam bir düzen, kusursuz bir ekosistem var. Bir motordan daha hassas binlerce farklı ayar var. Bazılarına bakalım. Tüm evrenin temel tuğlası atomlar. En önemli ayarlar atomik düzeyde. Elektronların dönüşü, çekirdeğin yapısı, tüm elementlerin birbirinden farklılığı bu kuvvetlere bağlı. Evren Big Bang ile yaratılırken 4 temel kuvvet yaratılmış. İlki güçlü kuvvet. Güçlü kuvvetin gücüne 1 dersek diğerleri şöyle oluyor. Elektromanyetik kuvvet bunun 10⁻³ kadar zayıf. Zayıf kuvvet 10⁻16'sı kadar küçük. Yer çekimi yani kütle çekimi bunun 10⁻41'i kadar. Bir masanın 4 ayak üstünde durması gibi evren bu 4 kuvvetin üzerinde dengede duruyor. Bunlardan bizim en iyi bildiğimiz kuvvet yerçekim kuvveti. Yerçekim kuvveti biraz daha zayıf olsa, örneğin 10⁻41 değil de 10⁻42 olsa gezegenler uzaya savrulur, dünya güneşin etrafında dönmezdi. Yerçekimi şimdikinden fazlalaşsa bulutlar kaybolur, artık yağmur yağmazdı. Zayıf kuvvet güçlü kuvvetten milyonlarca defa daha zayıf. Bu denge farklılaşsa güneş enerji üretemez. Güçlü kuvvet daha güçlü olsaydı ne olurdu? Periyodik tablo alt üst olurdu. Yani evren projesi baştan biterdi. Bu mini dünya maketi bu 4 kuvvetten biri olan elektromanyetik kuvvetle çalışıyor. Elektrik akımı gelince elektromıknatıslar çalışıyor, manyetik alan oluşuyor. Şu an hiçbir bağlantısı yok. Boşlukta. Elektrik kesilince elektromanyetik alan bitiyor. Diğer 3 kuvvet de görünmez bağlarla maddeyi bir arada tutuyor. Yeryüzünde yaşam bu 4 kuvvet sayesinde sürüyor. Yaratılış prizi kapanırsa tüm atomları, atom parçacıklarını tutan kuvvetler bitmiş olur. Her şey dağılır, tuz buz olur. Karada ve denizde farklı bir element dengesi var. Karada %21 oksijen var. Denizde ise %34. Karada %78 nitrojen, azot var. Denizde ise %62. Bu oranlar yer değiştirse yaşam son bulur. Ama oksijen azalırsa, örneğin %16'nın altına düşse kibrit bile yanmaz. Hiçbir şey alev almaz. Fırınlar çalışmaz, motorlar durur. Ve %16 oksijen solunum için yetmez. Hepimiz ölürüz. Karbondioksit oranı %5'e çıksa maske ile dolaşmak zorunda kalırız. Tarım alanları kurur, besin zinciri çöker. Yeryüzündeki ekosistem bu elementlerin hassas oranına bağlı olarak çalışıyor. Doğada devri daim dengeleri var. Bu dengeler motordaki yağ kadar önemli. Yağ olmadan motor çalışmayacağı gibi bu döngüler olmasa yaşam devam etmez. En önemlisi su döngüsü. Sular buharlaşmasa, sonra gökyüzünde depolanmasa ve sonra yağmur olarak yağmasa yaşam devam etmez. Karbon döngüsünde bitkiler fotosentezle karbondioksiti alır. Canlılar karbon içerikli besinleri tüketir.
Solunum ve çürüme ile karbon tekrar atmosfere karbondioksit olarak salınır. Hayvanlar bitkilerden azot alır, nitrojen alır, atıklarla doğaya bırakır. Bakteriler azotu tekrar atmosfere verir. Toprakta ve kayalarda bulunan fosfor yağmurla çözülür. Bitkilere geçer, sonra hayvanlara aktarılır. Ölü organizmaların çürümesiyle tekrar toprağa döner. Yeryüzünde yaşam bu döngülerle sürüyor. Bu Güneş sistemimiz. Güneş, yaşamın en büyük kaynağı. NASA'ya göre Güneş sistemi içinde yaşanabilir bölge burası. Dünya tam olması gereken yerde. Güneş'e yakın olsak Merkür gibi, Venüs gibi yanarız. Mars ve ötesinde olsak donarız. Tam olması gerektiği yerdeyiz. Güneş daha küçük olsa yaşanabilir bölgenin dışında kalacağız. Güneş 2 kat büyürse yaşanabilir bölge çok uzaklara gidecek. Tam olunması gereken yerdeyiz ve tam bize gerekli olduğu kadar ısı ve ışık alıyoruz. Bu denge asla bozulmuyor. Dünya ile Ay arasındaki mesafe 380 bin kilometre. 380 bin değil de 280 bin olsaydı ne olurdu? Gelgit olayları şiddetlenir, kıyı şehirler sular altında kalırdı. Dünyanın kütlesi tam olması gereken büyüklükte. Dünya %20 küçülse Venüs kadar olur. Bu durum yerçekimini etkilerdi. Yerçekimi atmosferi, atmosfer yağmurları ve art arda bütün ekosistemdeki denge bozulurdu. Dünyanın eğimi Güneş sistemine göre 23,5 derece. 23,5 derece eğik. Bu 23,5 derece eğim bozulsa, mesela 45,5 derece olsa iklimler bozulur, mevsimler kaybolur. Bir gün 24 saat. 24 saat değil de 48 saat olsaydı ne olurdu? Dünyanın dönüş hızı yarıya düşseydi bir gün 48 saat olurdu. Bu da gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri dondurucu soğuk yapardı. Şiddetli rüzgarlarla kasırgalar oluşurdu. Tarım üretimi tehlikeye girerdi. Motor örneğimizde bu dengeler nasıl? Bu parçaların yakınlıklarını bozabilir miyim? Şu çarkın açısı 90 derece değil de 85 derece olsa motor yine çalışmaz. Diğer gezegenlerde olmayan bir şey var dünyanın çevresinde. Koruyucu tabakalar. Güneş enerji üretirken zararlı ışınlar da açığa çıkar. Güneş rüzgarları, yüklü parçacık bulutları, manyetik plazma alanları, radyasyon ışınları hepsi saatte 9 milyon kilometre hızla dünyaya doğru geliyor. Bunların zararlıları ozon tabakasında engellenir. Asteroid kuşağından dünyaya her gün meteorlar yağar. Kimisi buğday tanesi kadar, kimi dev kayalar halinde. Bazısı saatte 40 bin kilometre hızla, bazısı 250 bin kilometre hızla dünyaya yaklaşır. İşte bu meteorlar mezosfer tabakasında yok edilir. Geceleri gökyüzünde yıldız kayması dediğimiz şey bunların büyüklerinin toz oluşudur. Mezosfer olmasa sokakta yürüyemezdik. Dünyanın iç katmanları diğer gezegenler gibi değil, farklı. Dünyanın merkezinde erimiş demir ve nikel var. Mağma okyanusları var. Bu metal çekirdek dünyayı dev bir mıknatıs haline getiriyor. Ve dünyayı zararlı ışınlardan koruyan bir başka tabakayı, yani manyetosfer tabakasını oluşturuyor. Eğer dünya korunmuş bir gezegen olmasaydı bu ışınlar atmosferi silip süpürürdü. Diğer gezegenlerin manyetosferi olmadığı için koruyucu bir manyetik alanları yok. Bu da içlerinin dünyadan farklılığını gösteriyor. Dünya yüzyıllardır aynı yörüngede, saniye gecikmeden, yörüngesini bozmadan dönüyor. Güneş sistemi öyle bir gücün kontrolü altında ki 20 yıl sonra Güneş'in sabah saat kaçta doğacağını bugünden bilebiliyoruz. Mesela 20 yıl sonra 2045'te Londra'da Güneş'in saat kaçta doğacağı şimdiden belli. Bu motor tüm evrende işleyen mekanizmalardan sadece birinin bir çarkını temsil ediyor.
Bu motorun varlığı ve çalışması ile ilgili neler söyleyebilirim? Akıl ve mantık olarak ne çıkarımlarda bulunabilirim? Bir fabrikada mühendisler tarafından tasarlandığını söyleyebiliriz. Her bir parçasının ayrı kalıplardan döküldüğünü tahmin ederiz. Mühendisleri ve fabrikayı görmesek de bundan asla şüphe duymayız. Bu motor 200 parçadan oluşuyor. Peki şöyle desem? Bunlar bir metal ve plastik hurdalığında 100 milyon yıl içinde rastlantılarla oluştu. Kimyasal ve fiziksel reaksiyonlarla metaller sentezlendi, birleşip bu hale geldi. Bu motorun tek bir parçası için bile bunu desem herkes güler. Kimse inanmaz. Peki aynı şeyi evren için söylesem? Tüm evren ve güneş sistemi, dünya ve dünyadaki düzen bir yaratıcıya gereksinim duymadan var oldu. Amaçsızca var oldu. Her şey rastlantılarla milyarlarca yılda gerçekleşti. Değişti, dönüştü, canlılık için en uygun konuma geldi. Elimde otomobil motorunun ilkel fotoğrafları var. Yıllar geçtikçe gelişmiş. Eski modellerinin fotoğrafının olması kendi kendine evrimleşmeye kanıt olur mu? Bunlara bakarak bu motor zamanla kendi kendini geliştirdi diyebilir miyim? Mühendis ve tasarımcıları inkar edebilir miyim? Bir yaratıcıyı yok sayarak varlığı açıklayamayız. Bu yaratıcı bir anda da yaratmış olabilir, adım adım da mükemmelleştirmiş olabilir. Bu değişim ve dönüşümün adı evrim de olsa bir şey fark etmez. Bir değişim amaç ve gaye gözetiyorsa, daha mükemmele doğru bir gidiş varsa bunun ardında akıl, kudret ve bilinç vardır. Gaye gözeten bir tasarımcı vardır. Bunu kabul etmezsek şu otomobillerin evrimini de mühendis ve tasarımcısız olarak açıklayabilmemiz gerekir.